Gezegenler rehberimizin bu bölümünde sizi Güneş sisteminin en uzak köşesine götürüyoruz. Orada karanlığın içinde parlayan mavi devi görüyoruz. Neptün. Güneşten öyle uzak ki ışığın ona ulaşması tam 4 saat sürüyor. Bizim içinse teleskoplarla bile zor seçilebilen bu mavi gezegen, içinde barındırdığı sırlarla hala bilim insanlarını şaşırtmayı başarıyor. Neptün, Güneş sisteminin en dıştaki gaz devi. Uranüs'e benzer görünse de aslında oldukça farklı bir dünyadır. İlk olarak Neptün'ün rengi. Bu derin mavi ton, metan gazının kırmızı ışığı soğurmasıyla oluşuyor. Ancak bu mavinin tonu Uranüs'ten çok daha canlı ve parlaktır. Bunun nedeni hala tam olarak bilinmiyor. Belki de atmosferdeki gizemli bileşenler veya bulut yapıları bu renge katkıda bulunuyor. Peki Neptün'ü bu kadar etkileyici yapan asıl şey ne? Rüzgarları. Neptün'deki rüzgar hızları saatte 2100 kilometreye kadar ulaşabilir. Bu dünyadaki en güçlü kasırgalardan neredeyse 3 kat daha hızlıdır. Bu inanılmaz hızdaki rüzgarlar gezegenin atmosferinde devasa fırtınalar yaratır. Voyager 2 uzay aracı 1989'da Neptün'ün yanından geçerken gezegenin üzerinde Büyük Karanlık Leke adı verilen dev bir fırtına gözlemledi. Bu fırtına dünyadan bile daha büyük bir çaptaydı. Neptün'ün bu enerjik atmosferi nereden geliyor? İlginç bir detay. Neptün, Güneş'ten çok az enerji almasına rağmen uzaya yaydığı enerji, aldığı enerjinin neredeyse 2 katıdır. Yani gezegen, kendi içinden gelen gizemli bir ısı kaynağına sahiptir. Bu iç enerji akışı, atmosferdeki hareketi ve fırtınaları besleyen temel güç olabilir. Gezegenin iç yapısına baktığımızda Neptün'ün aslında buz devi olarak sınıflandırıldığını görürüz. Çünkü iç kısmı hidrojen ve helyumdan ziyade su, amonyak ve metan gibi maddelerle dolu yoğun bir sıvı buz karışımından oluşur. Yüzeyi yoktur. İçine düşmeye kalksaydınız yoğunluğu giderek artan bir okyanusta süzülür gibi aşağı doğru batardınız. Elbette Neptün tek başına değil. Onun etrafında dönen 14 bilinen uydu bulunuyor. Bunların en büyüğü ise Triton. Triton, Neptün'ün ters yönde dönen tek büyük uydusudur. Bu bir zamanlar bağımsız bir cüce gezegen olduğunu ve Neptün'ün çekim gücüyle yakalandığını düşündürüyor. Triton'un yüzeyinde aktif buz gayzerleri bulunur. Yani soğuk bir dünya olmasına rağmen jeolojik olarak hala canlıdır. Neptün'ün ayrıca ince yapıda karanlık ve tozlu bir halka sistemi de vardır. Satürn'ün görkemli halkaları kadar belirgin olmasa da dış güneş sisteminin bu gizemli gezegenine ayrı bir karakter katar. Bugüne kadar Neptün'e yalnızca tek bir uzay aracı gitti, Voyager 2. Bu nedenle gezegen hakkında bilgilerimiz sınırlı ve hala keşfedilmeyi bekleyen sayısız sır var. Yeni nesil bir görev planlanırsa belki de Neptün'ün atmosferindeki enerjinin kaynağını, derinlerinin kimyasal bileşimini ve Triton'un neden hala aktif olduğunu öğrenebiliriz. Kısacası Neptün, Güneş sisteminin en uzak ama en hareketli dünyalarından biri. Derin mavisiyle büyüleyen, saatte 2000 kilometreyi aşan rüzgarlarıyla hayrete düşüren, iç enerjisiyle kendi iklimini yaratan bir gezegen. Güneşten uzak olabilir ama gizemleriyle bizi kendine her zaman yakın tutuyor.